Ballarım, Whiteout Survival'a yeni güncelleme geldi ama bu sefer size 30 tane yeniliği sırayla okuyup geçmeyeceğim. Çünkü bu güncellemede gerçekten bilmeniz gereken birkaç detay var. Birincisi yeni sonsuz deneme modunda kullandığımız bazı klasik savaş bonuslarınızın bildiğimiz anlamda hiçbir işe yaramaması. İkincisi oyuna öyle paketler geldi ki ekrana baktığınızda bu fiyata bu kadar ödül mü veriyorlar diyorsunuz ama küçük bir detay var. Paket satın almak ekranda gördüğünüz bütün ödülleri alacağınız anlama gelmiyor. Yani almadan önce hesaplamanız gerekiyor. Bir de 18. seviye tılsımlar, yeni teftes silahları, ateş kristali, şehir geliştirmeleri ve yeni günlük sistem var. O yüzden bugün güncellemenin tamamını değil, hesabınızı ve kaynaklarınızı gerçekten etkileyen kısımları konuşacağız. İşinize yarayan olanları. Bosslara ve paketlere geleceğiz. Önce 2 dakikada bir durumlara özetleyelim. Peki yeni güncelleme hesabınızın maksimum gücünü nasıl değiştirdiğini görelim. Çünkü burada 2 büyük yükseltme var. Birincisi şef tılsımı 18. seviye. Şef tılsımlarında artık üst sınır 16 değil 18 seviyeye geliyor. Fakat bu bütün eyaletlerde hemen açılmasını beklemeyin. 18. seviye tılsımlar 8. nesil yani Gen 8 ve üzerine ulaşmış eyaletlerde açılacak. Şimdi rakamlara bir bakalım. Normalde 16. seviye bir tılsım 100 istatistik verirken 18. seviye tılsım 118 istatistik veriyor. Yani bir tılsımda 18 puan fark alıyoruz. 3 tılsım üzerinden düşünürsek toplamda 54 puanlık ekstra istatistik demek. Tek başına baktığınızda bu küçük görülebilir ama Whiteout Survival'da biliyorsunuz ki bu yükseltmeler üst üste bindikçe özellikle ileri nesillerde makas açılmaya başlıyor ve bunun yanına bir de şef teçhizatını koyacağız. Bu şef teçhizatı ise gen nesil yani gen 6. nesil içeriye ulaşmış eyaletleri ilgilendiriyor. Mevcut teçhizatlarınız 187 istatistik verirken yeni teçhizatlar 255 verecek. Yani bu doğrudan 68 puanlık bir artış var baktığınızda. Özellikle çok yüksek harcama yapan oyuncular güç sınırını tekrardan yukarı taşıyacaklar. Ama açık konuşayım, benim bu güncellemede free to play veya düşük harcama yapan oyuncu olarak ilk bakacağım yer burası değil. Çünkü bizim için daha önemli noktalar geldi. Nedir? Sonsuz deneme. 30 tane hakkımız var. Yeni boss sistemi her gün bize 30 adet saldırı hakkı veriyor. Ve burada normal savaş alışkanlıklarımızın bir kısmını direkt çöpe atıyoruz ballarım. Çünkü bu boss kendi kurallarıyla çalışıyor. Örnek veriyorum. Petlerle birlik kapasitemi arttırayım, daha fazla asker göndereyim ya da bufflarla gibi bir düşünceniz varsa bu çalışmıyor. Yani baktığınızda test ettiğimizde 200.000 asker gönderiyor. Birlik kapasitesi artıyor. Görüyorsunuz tekrar baktığınızda ekrana yine 200.000. Yani bu etkinlik için kapasite bonusu açmanın size herhangi bir ekstra asker kazandırdığı bir durum yok. Peki %10 veya %20 savaş bonusları onlar da denendiğinde bonus açılıyor. Baktığınızda sonuç değişmiyor. Yani aynı hasarları vuruyorsunuz. Yani kısaca mantığı şu diyebiliriz. Normal PvP hazırlığınızda burayı hani kaynak toplalayıp tüketmeyin. Yani normal PvP derken şundan bahsediyorum. Bir şatoda savaşırken, bir dökümende savaşırken bütün bufflarımızı açıyoruz ya. Bunun gibi düşünmeyin. Aksine bu sistem daha kompakt çalışıyor. Yani daha basit şekilde çalışıyor. Siz açmadan da bu etkiler zaten geliyor. Yani evcil hayvan tarafında da ayrıca açıp kapatmanız gereken bir şey yok. Pet bonusları etkinlik içerisinde otomatik olarak aktifoluyor. Yani boss'a girmeden önce şunu açtım, bunu bastım mı diye tüm menüleri gezmenize gerek. Siz nasıl oluşacağınız kısım kahramanlar ve buradaki test sonuçları da biraz ilginç. Ve diğer oyuncuların, yabancı oyuncuların incelemelerine, videolarına vesaire genellerine ve biz de denemelere baktığımızda genellikle en güçlü ilk 3 kahramanı gönderiyorlar. Bu kadar diye bir düşünebilirsiniz. Yani baktığınızda Mia, Molly, Hector, Geronimo farklı kahraman kombinasyonları denenebilir. Birlik dağılımları değişebilir. Farklı kombinasyonlar ama en yüksek toplam hasar tekrardan işte en güçlü 3 kahramanla geliyor. Yani burada herhangi bir hata yapmayın. Zaten 30 tane saldırı hakkımız var. Tek bir birlik türünün hasarına bakıp bu kombinasyon daha iyi demeyin. Örneğin Mia ile nişancı hasarı yükseltilebiliyor ama aynı anda mızrakçı hasarı ciddi şekilde düşüyor. Ve savaş sonunda işte rakamlara baktığınızda daha düşük hasar bulmuş gibi görebilirsiniz. Ama 50-0-50 oynayanlar için de bu diyeceksiniz ki bizim için çok bir şey değişmeyecek herhalde. Yani burada yapmanız gereken şey kritik nokta şu. Bir şeyler denemeniz lazım. Buradaki 30 saldırıyı hasarınızı nasıl arttırabileceğiniz özellikle ilk 5 tanesini deneyebilir ve bir sürü ödül alabilirsiniz. Yani ben olsaydım yani benim şu an yapacağım sizin de ekranda gördüğünüz. İlk 3 güçlü kahramanımı gönderir. Hasarımı not ederim. İkinci saldırıda kahramanlarla biraz oynarım. Tekrar bakarım. Çünkü bunu belirli bir formasyon olarak söylememin en büyük sebeplerinden biri hanginizde hangi kahraman var? Hanginiz hangi formasyon oynuyor zaten bilemiyoruz. O yüzden sizin de biraz denemeler yapmanız gerekiyor. Etkinlik yeni geldiği için. Tabii ki de siz de yazdığımız yorumlarla bizim de shortslarda baktıklarımızda hasarları gösterip bir şeyler paylaşmaya
geliştirmeye devam edeceğiz. Güncellemeden önceki detaylı savaş raporlarını görebiliriz. Yani bu güncellemenin şöyle bir artısı var. Bir saldırı attığımızda bunları detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Yani bize bedava bir test alanı da veriyor. 30 saldırının 30'unda aynı takımla otomatik geçmek yerine en azından ilk birkaç hakkınızı böyle hesabınızdaki en iyi kahramanları üçlüyü bulmak için denerseniz sizin için daha verimli olanı bulabilirsiniz. Sabit rehberlerden her zaman bu denemeleri yapmak daha iyidir diye bir ekleme yapalım. Boss kısmını çözdük diyorum. Gelelim şimdi paket hesaplarına geçmeden şehir tarafındaki yenilikleri hızlıca aradan çıkaralım. Dilek merkezi artık ateş krizi seviyelerine geliştirilebiliyor. İşte ilk geliştirmeyi yaptıktan sonra ödül alıyorsunuz. Ardından yaklaşık bir 15 saatlik bekleme süresi geliyor. Sonrasında bir sonraki ateş kristali seviyesine veya diğer yapılara devam edebiliyorsun. Barınaklara, yemekhane tarafında geliştirmeler var. Özellikle yeni yemekhane menüsüne ekstra ödüller alınabiliyor. Bir de dilek mühürleri var. Bunları kullanacağımız bir dilek mağazası sistemi görünüyor. Ama bunu henüz göremiyoruz. Tabii ki bu yapıları geliştirmemiz vesaire gerekiyor ve asıl değerini de bu mağazalar açıldıktan sonra göreceğiz. Benim günlük oynanışta gördüğüm, sevdiğim detaylardan biri menüler, şehir, vahşi doğa günlük şeklinde ayrılıyor. Böylece her gün işte arenayı yaptım mı, şurada ödül kaldı mı, hangi birinde ne vardı diye oyunun içinde memur gibi gezmeniz ya da bir şey aramanız kısmı tamamen tarihe kalkmış diyebiliriz. En azından bir açıdan kalkmış diyebiliriz. Hani küçük bir kalite oynanış geliştirmesi olabilir. Şimdi gelelim para harcayabileceğiniz bölümlere. Çünkü biliyorum burayı merak ediyorsunuz. Paketlere geçmeden önce burada ballarım özellikle sizlere söyleyeceğim güzel bir haber var. Dediğim gibi bir önceki videoda yeni sponsorumuz Atagame ile birlikte bundan sonra yollarımıza devam edeceğiz ve sizlere kayıt olanlar referansımla açıklamadaki linkten kayıt olan kullanıcılara Frost'lar hediye ediyoruz. Bu Frost'larlar ne işe yarıyor? Bu gördüğünüz oyun içerisindeki paketleri bunlarla satın alabiliyorsunuz. Yani yapmanız gereken çok basit. Açıklamada ve yorumlara sabitlenen ilk linkten Atagame'in sitesine normal bir şekilde kayıt alıyorsunuz. Üyeliğinizi aktif ediyorsunuz. Daha sonrasında çekiliş linkine basıyorsunuz veya çekilişler kısmından kontrol edebiliyorsunuz. Siz de Atagame'de benim çekilişime katılabiliyorsunuz. Ayrıca Atagame'in şöyle güzel bir özelliği de var. Yani Atagame'in sitesinde Whiteout Survival'a özel bir çark var. Her gün sizin bir kere çark çevirme hakkınız var. Sizlere random indirim kuponları, random Frostar'lar verebiliyor. Bu çark da orada harcama yaptıkça size puan veriyor. Kullandığınızda indirim kuponlarını harcamaları yaptığınızda daha fazla çark çevirebiliyorsunuz. Kısacası hem harcama yaparken sizi ödüllendiriyor hem de aynı zamanda sizi teşvik ediyor gibi düşünebilirsiniz. Buradan da sponsorum Atagame'e sevgiler. Dilerseniz sizler de katılabilirsiniz. Yeni kahraman geliştirme eğitim sistemi ilk başta biraz yanıltıcı gözükebilir. Çünkü paket ekranında çok ciddi ödüller görüyorsunuz. Ya insan da olarak diyor ki işte ben bu paketi satın alırsam bunların hepsini satın alıyorum falan diye düşünüyor. Ama sistem temelde böyle çalışmıyor. Ödülleri açmak için kahraman geliştirmeden yeterli etkinlik puanı toplamanız gerekiyor. Yani paketi almak ayrı, ödül seviyesine ulaşabilmek ayrı. Yani önce bu paketlerdeki puanını hesapla, sonra paketi al. Yani bunu çok basit bir şekilde anlatacağım bak şimdi sana. Bir kahramanı 400'e çıkarmak için toplamda 475 tane mitik parça gerekiyor. Balım sen şimdi bir kahramanda 4 yıldız yaparsan sana 475 puan veriyor. Ve 6. ödül seviyesine kadar gidiyorsun. 2 tane 4 yıldızlı kahraman 950 puan ve 8. seviye 3 tane 4 yıldızlı kahraman 1425 puan 10. seviye veriyor. Yani 3 kahramanı 4 yıldız yaptığınız halde hala bütün ödülleri almamış olabiliyorsunuz. Baktığınızda biraz balinaları destekleyen bir pakette diyebilir miyiz? Ama bakın 5 yıldızda işler değişiyor. Neden? 5 yıldız çıkarmak bir kahramanı biliyorsunuz ki 1075 mitik parça. Şimdi 1075 puan seviye 9 veriyor ama 2 tane 5 yıldız yaparsan da 2150 puan seviye 12 veriyor. 3 tane 5 yıldız yaparsan da 3225 puan seviye 14 veriyor. Yani maksimum ödül alman için gereken rakam 3000 puan. Bunu da ortalama hesaplayıp birini 5 yıldıza çıkardım, diğerlerini 4 yıldız yaptım, şu kadar puan oldu. Yani zor. Gerçekten zor. Yani bütün ödülleri almak istiyorsanız sistem pratikte sizin o nesilden 3 kahramanı da 5 yıldıza kadar geliştirebilecek bir hesap bekliyor. İşte üçünün de 5 yıldız olduğunda 225 puanınız artıyor da. Karma yaparsak ne olur? Ben 3 kahramanım 5 yıldız değil de burada karma bir hesap yaparsam birini 5 yıldız, birini 4 yıldız yaparsam seviye 1550 puan oluyor. Seviye 10. Ve ilginç tarafı 11 seviye sadece 50 puan uzaktasın. Bir 5 yıldız, 2 4 yıldız seni seviye 12 yapıyor. Çünkü 2025 puan oluyor. 2 tane 5 yıldız, bir 4 yıldız da 2625 puan yapıyor. Seviye 13 oluyor ama 14'e yetmiyor. Dolayısıyla bir paketin iyi veya kötü olması tek başına bir pakete bağlı değil. Sizin hesabınız o paketle kaç ödül seviyesine çıkabileceğine de bağlı. Buradaki hesaplamayı, matematik kısmını iyi yapmanız gerekiyor. Peki gelelim şimdi free to play
ve düşük harcama yapanlar için asıl mesele. Ballarım, yani burada söyleyeceğin yer şu. Yeni nesle girerken elmaslarını biriktirdiyseniz çak kahramanınızı elmasla geliştirebilirsiniz. 4 yıldız alabiliriz. Bu bizim için mantıklı. Efsanevi yani mitik parçalarımızı da ikinci kahraman için saklayabiliriz. Böylece o nesildeki iki kahramanı yüksek yıldızlara taşımamız mümkün oluyor. Bu bize bizim biraz da böyle biriktirme, save'leme kısmımızda bu paketler bizi biraz yoracak. İşte o noktada bu tarz etkinliklerden, paketlerden aldığınız değer artabilir. Ama kaynakları her gördüğünüz kahramana dağıtıyorsanız bir bakıyorsunuz 3 kahraman yarım. Bu etkinlik ya da paketler ödül basamağına çok doğru ulaşamazsınız. Doğru düzgün ödül alamazsınız. Yani Whitehouse Survival'da güçlenmenin en iyi yolu her şeyi geliştireyim, her şeye basayım, şundan yarım olsun, bundan 3 çeyrek olsun değil. Doğru kahramanları geliştirmek, doğru etkinlikleri, doğru paketleri almak oluyor. Bakın buradaki özel silah tarafında da benzer tuzaklar var. Çünkü biliyorsunuz aynı kahraman paketi olduğu için özel silah paketinde de yine benzer olay var. Burayı da şöyle hesaplayalım. Her özel teçhizat ekipmanı 1 puan. Yani bir kahramanın özel silahını seviye 4 yapmak için 50 tane kutuya ihtiyacımız var. Seviye 6 yapmak için 105 tane kutu desen. Seviye 8 yapmak için 180 kutu. Seviye 10 yapmak için de 275 kutu gerekiyor açmamız gereken. Şimdi baktığınızda level 4 50, level 6 105 kutu, level 8 180, level 10'da 275. Mesela 3 kahramanın özel silahını 4 yıldız yaparsan 50-50 150 puan. Bu sizi 7. seviye ödüle götürebilir. 3 kahraman da 6 yaparsan 105 çarpı 3 315 puan. Bu da 9. seviye ödülleri almanı sağlar. İşte 10. seviye için yalnızca 10 puan eksik kalıyor. Bu yüzden özel silahları geliştirirken de sadece kahramana bakmayın. Bir sonraki ödül basamağına ne kadar kaldığına bakın. Bazen 10 araç, yani 10 daha doğrusu kutu kullanmak size komplike yeni bir ödül seviyesi açarken bazen 50 kutu harcayıp da herhangi bir ödül alamayabilirsiniz. Burada biraz hesaplama manyağı olmamızı istemiş Whitehouse Survival. Özellikle küçük puan farklarıyla hani biraz oyunlar yapmış. Şimdi peki bu paketler ballarım alınır mı? Burada herkese alın veya almayın demek bence yanlış. Kahramanları geliştirme tarafında yüksek yıldızlara ulaşabilecek bir oyuncuysanız, yani köpek balığı ya da balina seviyesindeyseniz bu paketin değeri gerçekten yükseliyor. Özellikle kaynak biriktiren düşük harcama oyuncuları düşündüğümüzde daha iyi bir noktaya gelebilir. Ama baktığınızda özel silahlara düşük harcayan oyuncular için durum daha da sıkıntılı. Çünkü bir nesilde çoğunlukla 1 veya 2 kahramanın özel silahına yatırım yapabiliyoruz. Yani ve buna göre kahramanları seçiyoruz. O nesillerden doğru kahramanları alıyoruz. Kaynağı bölmeye başladığınız andığında ödül seviyesi de düşüyor. O yüzden bence burada yapabileceğiniz formül çok basit. Paketi gör, hesabını aç, ulaşabileceğin seviyelerin neler yapabileceğini, ne kadar harcayacağını hesapla. Sonra karar ver. Tersini yapma, yoksa bu paketler seni üzebilir. Hadi şimdi Vengerlimo'yla özetleyelim. Güncelleme çok uzunmuş gibi görünüyor ama Vengerlimo geldi, size gereksizleri süpürüp balım hepsini anlatıyor. Boss'a mı giriyorsun? %10, %20 savaş bonuslarıyla uğraşmana gerek yok. Birlik kapasitesini arttırıp daha çok asker yollarım diye düşünme. Çünkü işe yaramıyor, kullanamıyorsun. Pet, hayır yine kullanmıyorsun. Kendi otomatik açık oluyor. Kahramanlarda ne yapıyorsun? Önce en güçlü üçünü gönderiyorsun. Sonra usuz hakkından birkaç deneme tahtası olarak kullanıp hasarını nasıl yükseltebilirsin buna bakıp en iyi görebileceğimiz hasarı alıyorsun. Tılsım tarafında 16'dan 18'e çıkıyoruz. Böyle bir güncelleme geldi. Tabii ki de bu dediğim gibi belirli genlerde. Şef teçhizatında 187'den artı 255'lere kadar gidiyor. Yani balinaların kasları biraz daha şişiyor diyebiliriz. Daha da güçleniyorlar, iyice kuvvetleniyorlar. Mesir macunu yediriyorlar onlara diyebiliriz. Paket tarafında gördüğün ödüle değil, açabileceğin ödüle para veriyorsun. 3 kahramanın 5 yıldız değilse kahraman geliştirme tarafında bütün ödülleri açamazsın. Özellikle silahlarda bir tane kutu 1 puan ve özellikle free to play veya düşük harcamayla oynuyorsan her şeyi biraz geliştirmek yerine kaynaklarını doğru kahramanda ve doğru etkinlikte, doğru paketlerde toplamak senin için çok önemli. Vengerlimo'nun kararı nettir. Güncelleme güzel. Bedava ödül var. Yeni test alanı var ama hesap makinesini kapatıp öyle alışverişe kafanıza göre gireyim, şundan alayım, elma alayım, armut alayım gibi ilerlemiyorsunuz. Ben de şimdi size bir soru sormak istiyorum. Nedir? Bu yeni sonsuz deneme boss'undan en yüksek hasarınızı hangi kahramanlarla aldınız ve ne kadar hasar vurdunuz? Bunları yorumlarda kahraman neslinizle beraber üçlünüzü bırakın. Birbirimizin sonuçlarına bakalım. Belki bizim balların içinden de oyunun matematiğini kıran bir kombinasyon çıkar. Ben Wenger Nimo. Bu videomuzun sonuna gelmeden önce geçtiğimiz haftalarda Frost Nimo ile bize aktif üyemiz olan Latif Erden, Bal Nimo ile üye olan Barış Ayan, Kadirhan da tekrardan Bal Nimo ile yeniden katılmış, 2 gün önce tekrardan katıl abonemiz olmuş. Bu destekleriniz için özellikle teşekkür ediyorum. Her videomun sonunda bir önceki katıl abonelerime teşekkür etmek ve onlardan videolardaki destekleri için kendilerinden bir teşekkür söyleyeceğim. Yani bir sonraki
sonraki abone olduğunuzda bir sonraki videonun sonunda sizlerden de bahsedebilirim. Desteğiniz ve bütün her şey için teşekkür ederim. Maddi olarak bir destek yapmak zorunda değilseniz, dilerseniz videoyu beğenerek kanala abone olarak bana çok çok daha fazla destekte olabilirsiniz. Yani kendinizi zorunlu tutmayın. Bir sonraki White House Survivor videosunda görüşürüz ballarım. Kendinize iyi bakın. Harika bir hafta geçirin.